Bir zamanlar terör estirmiş, birçok insanın canını almış ve yaptıklarından biraz bile pişman olmayan seri katillerin söylediklerini duyunca tüyleriniz ürperecek. Ted Bundy. Biz seri katiller sizin oğullarınızın kocalarınızız ve sıradan ailelerde büyüdük diyor. En bilindik seri katillerden biri olan Ted Bundy 70'li yıllarda Amerika'da aktif olan bir seri katildi ve 30'dan fazla insanı öldürdüğü biliniyor. İdamından bir gün önce yaptığı son röportajında bu cümleyi söyleyen Ted Bundy aynı zamanda seri katillerin toplumda göze batmayan sıradan insanlar olduğunu da belirtmiştir. Golden State. Sen sonsuza kadar sessiz kalacaksın ve ben karanlıkta kaybolmuş olacağım. 1974-1986 yılları arasında Kaliforniya'da 13'ten fazla insana tecavüz eden ve öldüren seri katilin aynı zamanda 100'den fazla hırsızlık kaydı bulunmaktadır. Evine girdiği bir kurbanına bu sözleri söyledikten sonra çıkıp gitmiştir. Albert Fish. Grace kucağımda otururken aklımı onu yemeğe koydum. Tekmeledi. Isırdı, tırmalamaya çalıştı. Ölene kadar onu boğdum. Ve evime götürüp pişirip yiyebilmek için parçalar ayırdım diyor. Gri Adam, Astoria'nın Kurt Adamı ve Brooklyn'in vampiri lakaplarını taşıyan Albert Fish, 1924-1928 yıllarında New York'ta 3 çocuğa tecavüz etti. Daha sonra onları öldürdü ve yedi. Fish'in yaptığı düşünülen birkaç cinayet daha bulunmaktaydı. 10 yaşındaki kurbanı Grace Budin ailesine yazdığı mektupta bu cümleleri söyleyen seri katil, tüm bedenini yemem 9 gün sürdü. Tadı tatlı ve yumuşaktı diye de eklemiştir. Richard Kuklinski. Bir adamdı ve yalvarıyordu, rica ediyordu ve sanırım dua da ediyordu. Lütfen Tanrı her yerde dediğinde ben de ona dua etmesi için yarım saat olduğunu söylemiştim ve eğer Tanrı onu kurtarmaya gelmezse onun geçirdiği son zamanlar olacağını söyledim. Buz adam olarak bilinen tetikçi Richard Kuklinski, New York ve New Jersey'de 6 kişiyi öldürdü ve daha sonra fazla kurban olduğunu da düşünülüyor. 1991 yılında History Channel ile yaptığı bir röportajında bu cümleyle söylediği kurbanından bahsederken "Tanrı hiç gelmedi. Tek pişmanlığım bu, onu öldürmemeliydim" diye ekledi. Lawrence Singleton. Son yaptığım şey bile olsa bu işi bitireceğim. Bir düzineden fazla kadının ölümünden sorumlu olan Lawrence Singleton, en akıllara kazınan cinayeti ise 15 yaşında Mary Vincent'ti. Seri katil Mary isimli genç kıza tecavüz ettikten sonra iki kolunda baltayla kesip onu bir uçurumun kenarından itmiştir. Mucizevi bir şekilde kurtulan Mary daha sonra Lawrence'nin kimliğini tespit etmeleri için polise yardımcı olmuştur. Lawrence ise mahkemede karşı karşıya geldiğinde Mary'e eğilerek kulağına bu sözleri fısıldamıştır. Jeffrey Dahmer. Odamda bir kutu var. İçerisinde barda tanıştığım bir adamın mumyalanmış kafası ve cinsel organı bulunuyor. 70'lerin sonunda 90'ların başına kadar 20'den fazla erkeğe ve çocuğa tecavüz edip öldüren Jeffrey Dahmer bir röportajı sırasında bu cümleleriyle kurbanlarına yaptığı korkunç şeyleri babasına anlattı. Mary Bell. İnsanların canını acıtmayı seviyorum. Sadece 10 yaşında olan Mary Bell, İngiltere'de 2 küçük çocuğu boğazlayıp öldürdükten sonra gözaltına alındığında polise "Bana karşı koyamayan şeylerin canını acıtmayı seviyorum. Çünkü bu sayede onların boğazlarına iğne saplayabiliyorum" demiştir. Holmes. İçimde bir şeytanla doğdum. Bir şairin şarkı söylemek için esin kaynağına ihtiyaç duyması kadar gerçekti benim için katil olmak. Bunu değiştiremezdim. 1980'li yıllarda Chicago'da bir eczaneyi satın alan Holmes, verdiği kötü ticari kararlar yüzünden yakalandığı zaman 27 kişi öldürdüğünü de itiraf etmiştir. Karl Panzerem. Yaşamım boyunca 21 insanı öldürdüm. Binlerce hırsızlık, kundakçılık yaptım ve 1000'den fazla erkekle birlikte oldum. Bunların hiçbiri için azıcık bile pişman değilim. 1920'den 1928'e kadar New York'ta 21 insanı tecavüz eden ve öldüren Karl, kendi hayatı hakkında yazdıkları arasında şöyle de diyor:
Benim vicdanım yok. Bu yüzden bunlar beni endişelendirmiyor. Kendim de dahil tüm bu lanetli insan ırkından nefret ediyorum. Aylen Warnes. Bu erkekleri gözüme bile kırpmadan öldürdüğümü tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Uzun bir süredir insanlardan nefret ediyorum. Ben bir seri katilim demiştir. 1990 yılında Florida'da fahişelik yapan Aaron, kendisine gelen 7 müşterisini soğukkanlılıkla öldürdüğünü itiraf etmiştir. Richard Ramirez. Ölüm nerede gerçekleştiğine bağlı olarak daha büyük bir olay haline geliyor. Bu yüzden Disneyland'da görüşürüz. 1984'te başladığı cinayetleri 1985'e kadar bir yılda 14 kişiyi öldüren Richard Ramirez mahkemede "Lucifer hepimizin içindedir" demiştir. John Wayne Gacy. Çocuklara vurulmaması gerekine inandığım kadar şımartmamak gerektiğini de düşünüyorum. 1970'lerde 6 yıl boyunca 33 tane erkeği ve çocuğu evine çekip boğan, öldüren, gömen John Wayne bir röportajında cinayetleri işlemediğini, yalnızca gömülmelerine yardım ettiğini ve sadece bunun için yargılanması gerektiğini söylemiştir. Dennis Nilsen. Öldürdükten sonra onu yıkadım ve çıplak bedenini koltuğa yatırdım. Onu öyle huzurlu görmenin insanı sakinleştiren bir yönü vardı. 1970'lerden 80'lere kadar Londra'da 10 erkeğin ölümüne sebep olan seri katil bir mektubunda bunu neden yaptığını ve neden bu kadar çok insan öldürdüğünü bilmediğini yazmış. Ayrıca kendini yaratıcı bir manyak olarak değerlendiriyormuş. Peter Kürten. Kafam kesildikten sonra kısa bir süre içinde bile olsa kendi kanımın boynumdan fışkırışlarını duyabilecek miyim? Düsseldorf vampiri olarak anılan Alman katil Peter Kürten idamından önce bu sözleri söyledikten sonra tüm zevkleri sonlandıracak muhteşem bir zevk olurdu diye eklemiştir. Edmund Kemper. Bir tarafım onunla konuş, çıkma teklif et derken diğer tarafım ise kafası bir kazıkla nasıl dururdu diye merak ediyordu. 1964 ve 1973 yılları arasında erkeklerin ve kızların birlikte kaldığı bir yurtta 10 kişiyi öldüren seri katil daha sonra da annesini ve babasını öldürmüş. Bir röportajında kurbanlarının nasıl seçtiğini anlattıktan sonra ilk defa ölü bir bedenle cinsel istimara yaptığımda midem bulanmıştı demişti.